Dubai ile ilgili herhangi bir video izlediğinizde muhtemelen siz de o tuhaf hisse kapılmışsınızdır. Her şey o kadar pürüzsüz ve hayat o kadar kusursuzdur ki zihniniz ekrana bakarken istemsizce bir hata, bir dağınıklık, doğal bir pürüz arar. Ama bulamaz. İşte insanı içten içe rahatsız eden o yapaylık hissi de tam burada gelir. Çünkü beynimiz arka planda şu an gerçek bir şehre bakmadığımızı fark etmiştir. Sahiden derin bir medeniyet geçmişi olmayan ve hatta sokakta yürüyen insanların %90'ının oraya ait bile olmadığı bir çöl. Nasıl oldu da bir anda modern dünyanın başkentine dönüştü? Eğer cevabın petrol veya para olduğunu sanıyorsanız sistemi tamamen yanlış okuyorsunuz demektir. Cevap aslında şehrin kurucu vizyonunda gizli. Ama asıl soru Dubai'nin nasıl zengin olduğu değil. Asıl soru şudur. Bir toplum imkansız görünen bir geleceğe gerçekten inanırsa ne olur? Dubai'nin en ilgi çekici yanı gökdelenlerin yüksekliği ya da mimarisi değil. Çünkü dünyada New York ya da Tokyo gibi çok daha büyük, çok daha köklü şehirler var. Çok daha zengin finans merkezleri de var. Ama çok az yer Dubai kadar kitlesel bir şekilde insanın zihnini ele geçirmeyi başarabiliyor. Bugün dijital dünyada ne zaman bir girişimcilik videosuna, lüks araba içeriğine, yatırım tavsiyelerine ya da influencer yaşamlarına denk gelsek, kamera ne hikmetse dönüp dolaşıp aynı koordinatı gösteriyor. Iman Gaci'den Andrew Tate'e kadar milyonlarca insandan oluşan kitleye sahip dijital göçebelerin ya da içerik üreticilerinin burayı bir karargah haline getirmesi basit bir vergi avantajıyla ya da coğrafyayla açıklanamaz. Olayın arka planına bakıldığında aslında o pürüzsüz, kusursuz statünün dışarıdan nasıl göründüğü pazarlanıyor. Ve belki de bu şehrin en büyük keşfi petrol değildi. Modern insanın arzularını, o görülme ve imrenilme açlığını en doğru şekilde anlamaktı. Oysa başlangıçta bu arzu fabrikasının yükseldiği yerde hiçbir şey yoktu. Zaman çizelgesinde sadece 2-3 nesil geriye gidildiğinde bugün gökyüzünü delen o kulelerin yerinde sadece rüzgarın savurduğu uçsuz bucaksız kum tepeleri uzanıyordu. Su, tarım, sanayi ya da teknoloji yoktu. Eski Dubai denizin kenarına sıkışmış kerpiç evlerden ve palmiye yapraklarından yapılan Barasti adındaki kulübelerden oluşan küçük bir kasabadan ibaretti. Şehrin bütün döngüsü ve hayatta kalma mücadelesi ince avcılarının omuzlarındaydı. Yazın 50 dereceyi bulan o kavurucu sıcakta insanlar Doğu adındaki ahşap teknelerle körfezin azgın sularına açılır. Hiçbir modern ekipman olmadan sadece burunlarına bir mandal takıp metrelerce aşağı dalarlardı. Tek amaç o karanlıktan çıkaracakları birkaç parça doğal inciyle ailelerini doyurabilmekti. Ne zaman ki Japonya yapay inciyi icat edip bu pazarı bitirdi, Dubai'nin bu tek geçim kaynağı da bir anda çöktü. Şehir uzun sürecek derin bir yoksulluğun ve sert bir çöl yaşamının içine gömülmüştü. O açlık sınırındaki inci teknelerinden bugünkü hipermodern dünyaya geçiş sadece petrol bulundu ve binalar dikildi sığlığıyla açıklanamaz. Çünkü bu sistemin arkasındaki asıl büyük ders petrol bulup zengin olmakla ilgili değil. Asıl ders şu: eğer insanların o en derin arzularını, o onaylanma ve statü açlığını doğru çözümlerseniz çölün ortasındaki bir hiçliği bile dünyanın en çekici merkezine dönüştürebilir. Dünyayı baştan aşağı değiştirebilirsiniz. Fakat sadece insan arzularını ve statü açlığını anlamak çölün ortasında bir medeniyet kurmaya yetmeyecekti. Sistemin yürüyebilmesi için sert ve rasyonel bir altyapı gerekiyordu. Dubai'nin önündeki en büyük duvar da tam olarak burada yükseliyordu. İnce ticaretinin çöküşüyle yaşanan o büyük kıtlık dönemi petrolün keşfedilmesiyle kısa vadeli bir nefes alanı buldu. Ancak dönemin idari aklı bu yeraltı kaynağının hem sınırlı olduğunu hem de tek başına kalıcı bir medeniyet üretmeye yetmeyeceğini çok erken fark etti. Petrolün getirdiği nakit akışı toprağa gömülüp tüketilmek yerine gelecekte bu kaynak bittiğinde bile şehri ayakta tutacak büyük bir altyapı kumarına yatırıldı. Kumar diyorum çünkü hedef dünya ticaretinin, küresel lojistiğin ve uluslararası sermayenin merkezine oturmaktı. Fakat bir yerin küresel bir merkez olabilmesi için su kaynaklarına, tarım arazilerine, güçlü bir sanayiye ve hepsinden önemlisi bunu besleyecek yerleşik bir nüfusa ihtiyacı vardır. Dubai'de bunların hiçbiri bulunmuyordu. Dünya tarihindeki neredeyse tüm büyük metropoller önce insanı çekip talep oluştukça yüzyıllar içinde organik olarak büyürken bu çöl vizyonu tam tersi bir mühendislik başlattı. Talebin oluşmasını beklemek yerine henüz ortada olmayan bir talebin arzını devasa ölçekte inşa etmeye karar verdiler. Bu klasik ekonomi teorilerinin tamamıyla çelişen, tamamen tersten işleyen bir düşünce biçimiydi. Ortada ne bir müşteri vardı ne de acil bir ihtiyaç. 1970'lerin sonunda mevcut liman olan Port Rashid şehrin tüm ticaretini fazlasıyla karşılıyorken şehrin 35 kilometre dışındaki boş çöle
dünyanın en büyük yapay limanı olacak Cebel Ali'nin temeli atıldı. Dönemin küresel analistleri yanaşacak tek bir ticari geminin bile olmadığı bu devasa beton havuzunu tam bir çılgınlık olarak nitelendiriyordu. Mühendislik kumarı burada da bitmedi. 1985 yılına gelindiğinde bölgeye yönelik ne uluslararası bir turizm akışı ne de küresel bir aktarma merkezi ihtiyacı vardı. Buna rağmen sadece 2 adet kiralık uçak ve 10 milyon dolarlık mütevazi bir sermaye ile Emirates Hava Yolu şirketi kuruldu. Peşinden Cebel Ali limanının etrafında Orta Doğu'nun ilk tam kapsamlı serbest ticaret bölgesi yükseldi. Küresel şirketlerin henüz haritada yerini bile bilmediği bu çölde %100 yabancı mülkiyeti, sıfır vergi ve sıfır bürokrasi vaat eden devasa ofis kampüsleri bomboş şekilde hazır bekletildi. Klasik şehircilik anlayışı insanlar gelsin, ihtiyaca göre büyürüz derken bu vizyon biz önce sistemi kuracağız, dünya buraya gelmeye mecbur kalacak mantığıyla hareket etti. Önce devasa otoyollar yapıldı. Sonra o yolların dolduracağı arabalar beklendi. Şirketler gelmeden plazalar dikildi. Turistler henüz rotayı buraya çevirmemişken devasa oteller inşa edildi. Ve yıllar boyunca kimsenin anlam veremediği bu devasa yatırım zinciri yavaş yavaş dünyanın dikkatini çekmeye başlamıştı. Fakat kimsenin fark etmediği şey Dubai'nin aslında sadece limanlar, havaalanları veya gökdelenler inşa etmediğiydi. Fiziksel binaların çok daha ötesinde dünyadaki tüm kuralları esnetecek bambaşka bir görünmez mekanizma inşa ediliyordu. Deniz ticareti ve lojistik ağlarını çekmek için onlarca yıl boyunca harcanan o büyük çaba, internet çağının gelmesiyle birlikte geleneksel ekonominin tahmin edemediği bambaşka bir yere saptı. 20. yüzyılın sonunda dev kargo gemilerini ağırlamak için yapılan o geniş caddeler, devasa gökdelenler ve steril sokaklar sosyal medyanın yükselişiyle bir anda dünyanın en verimli doğal stüdyosuna dönüştü. Şehir fiziksel ticaret taşımak için kurduğu o devasa altyapının üzerinde farkında olmadan dünyanın ilk dikkat ekonomisi merkezini büyüttü. Bu durum öyle kendi kendine tesadüfen de ortaya çıkmadı. Sosyal medyada sürekli karşımıza çıkan o kiralık süper arabalar, havuzbaşı videoları ya da pürüzsüz başarı vaatleri, sistemin bizzat alan açtığı resmi bir sektör. Dünyanın pek çok yerinde içerik üreticiliği hala bir hobi ya da kayıt dışı bir uğraş gibi görülürken Dubai bu işi resmi lisanslara bağladı ve yasal bir iş kolu haline getirdi. Sistem dikkat çekmeyi ve algı yönetmeyi doğrudan bir endüstri olarak kurumsallaştırdı. Çünkü bugün dünyada en kıymetli, en zor bulunan şey artık ham madde ya da sanayi üretimi değil, direkt insanın dikkati. Dubai'de bu kuralı fiziksel düzlemde en iyi kullanan yer haline geldi. Bir içerik üreticisinin birkaç saatliğine kiraladığı o Lamborghini ya da çekim alanı olarak kullandığı rezidans dairesi sıradan bir lüks tüketim malzemesi değil aslında. O pürüzsüz, hatasız arka planda üretilen her video dijital dünyada milyonlarca dakikalık izlenme süresine, yani doğrudan insan dikkatine dönüşüyor. O yoğun dikkat dijital sermayeyi üretiyor. O sermaye de dönüp dolaşıp yine bu ekosistemin içine akıyor. İşte işin en ilginç, en beklenmedik sonucu da burada saklı. Zamanında sadece dev kargo gemilerini, konteynerları çekmek için yola çıkan ve bunun için milyarlarca dolarlık yatırımlarla limanlar kuran o kurucu akıl dijital çağın dinamikleriyle birleşince bambaşka bir eşiğe ulaştı. Dubai deniz ticareti hatlarını inşa etmeye çalışırken günün sonunda bir anda tüm dünyanın dikkatini yöneten küresel bir merkeze dönüştü. Sistem internet çağının getirdiği bu devasa dikkat gücünü fark ettiğinde bunu sadece sosyal medya videolarına ya da kiralık arabalara bırakmadı. Dijital dünyada yakalanan o yoğun ilgiyi sabitlemek ve daha kalıcı hale getirmek için bu kez fiziksel dünyayı da adeta bir bilim kurgu setine çevirmeye karar verdi. Bugün yükselen projelerin hiçbiri sadece estetik ya da teknolojik bir meraktan ibaret değil. Deniz doldurularak yapılan Palmiye Adası, coğrafyanın sınırlarını kabul etmeyip haritaları yeniden çizen görsel bir imza olarak tasarlandı. Son yıllarda açılan Gelecek Müzesi, klasik müzeler gibi geçmişi değil, doğrudan geleceğin kendisini bir ürün gibi sergiliyor. Bir çöl ülkesinin Mars'a Umut adında bir uydu göndermesi ya da dünyada Yapay Zeka Bakanlığı'nı kuran ilk yer olması da yine aynı büyük stratejinin bir parçası. Tüm bu adımların tek bir ortak hedefi var. Küresel pazarda gelecek kelimesinin tek elini eline almak. Buradan bakıldığında şehrin dünyaya sattığı asıl ürünün petrol, limanlar ya da devasa gökdelenler olmadığı
sakladığı daha net anlaşılıyor. Dubai'nin dünyaya pazarladığı en büyük ve en kusursuz ürün geleceğin kendisi ve onun sunduğu ihtimaller. Bugün dünyanın dört bir yanından buraya akın eden büyük yatırımcılar, dijital girişimciler veya teknoloji şirketleri aslında sadece coğrafi bir mekana taşınmıyorlar. Bürokrasi ve geçmişin yükü olmadan her şeyin mümkün göründüğü o hiper iyimser atmosfere, yani kendilerine sunulan o güçlü ve inandırıcı hikayeye ortak olmak istiyorlar. Dubai'yi sadece petrol, lüks veya yapay kuleler üzerinden okumak aslında tüm bu sürecin arkasındaki asıl büyük dersi kaçırmak anlamına geliyor. Dünyada petrole ya da devasa finansal kaynaklara sahip onlarca farklı ülke var. Ancak hiçbiri küresel zihniyette bu kadar büyük bir yer kaplamayı başaramadı. Buradaki asıl büyük kırılma kaynakların yetersizliğinin bir kader olmadığını, dünyanın mevcut kurallarına göre oynamak zorunda olunmadığını kanıtlamış olmasıdır. Geleneksel dünya kuralları her zaman eldeki mevcut imkanlara göre hareket etmeyi söyler. Önce kaynaklarını toplamanı, talebi görmeni ve ancak ondan sonra bir yapı inşa etmeni bekler. Bu çöl hikayesi ise bu evrensel kabulü tamamen yıktı. Ortaya koyduğu pratik gösteriyor ki geleceğe dair sarsılmaz bir anlatı kurulduğunda ve sistem buna göre cesaretle tasarlandığında coğrafyada, kaynaklarda o tasarıma itaat etmek zorunda kalıyor. Maddi imkanlar vizyonu doğurmuyor. Tam aksine doğru konumlandırılmış bir vizyon dünyadaki tüm sermayeyi ve insan kaynağını bir mıknatıs gibi kendi merkezine çekiyor. Bu durum modern dünyadaki gücün, başarının ve etki yaratmanın tanımını da kökten değiştiriyor. Artık kazananlar sadece elindeki en çok ham maddeyi veya fiziki gücü tutanlar değil, kitlelerin inançlarını, beklentilerini ve gitmek istedikleri yönü en iyi şekillendirenler oluyor. Çölün ortasındaki bu muazzam sistem insanlığa çok temel bir gerçeği fısıldıyor. Bir şeyi dönüştürmek için tüm şartların kusursuz olmasını beklemek gerekmiyor. Bazen o geleceğin çerçevesini cesaretle çizip ilk adımı atmak, sistemin geri kalan tüm taşlarını yerinden oynatmaya yetiyor. Dünya tarihi sadece var olan ihtiyaçlara cevap verenleri değil, henüz ortada olmayan ihtiyaçları öngörüp onun dünyasını önceden kuranları yazıyor. Sizce modern dünyada bir projenin, bir fikrin ya da bir ülkenin başarılı olması için elindeki somut kaynaklar mı daha önemlidir, yoksa kitleleri peşinden sürükleyecek o büyük gelecek anlatısı mı?